arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgüsü çok kolay bir saç bandının anlatımını yapmak istiyorum. Fiyonk modelli bir saç bandı, bakın arkadaşlar bu. İstediğiniz renkler ile örebilirsiniz. Ben bugün saç bandını beyaz yaptım. Fiyonkunu da bakın bu renk yaptım. Siz bunu renkli yapabilirsiniz. Fiyonkunu beyaz yapabilirsiniz. Ben bakın fiyonku inci süsleme yaptım. Siz sade renk bu bandanayı ördüğünüz renk ile de yapabilirsiniz. Bu güzel saç bandımızın örgüsüne çok az bir miktar ipliğe ihtiyacımız var. Ben beyaz renk ile anlatıyorum. Siz farklı renklerle de yapabilirsiniz. Tığ olarak da evinizde hangi numara tığ varsa onu kullanabilirsiniz. 2 numara vardır, 1,5 numara vardır, 3 numara, 3,5 numara. Hangi numara tığ olursa olsun fark etmez arkadaşlar. Elinizin sıklığına göre veya evinizde bulunan tığları kullanabilirsiniz. Bu fiyonkunda kullanılmak üzere de çok az bir miktar 5-6 tane inceye ihtiyacımız var. Fiyonkunu yapacak da renkli bir ipliğe ihtiyacımız var. Siz bunu istediğiniz renkleriyle yapabilirsiniz fiyonkunu. Ben bugün bu saç bandının anlatımını 1 yaş baş ölçüsüne göre anlatıyorum. Ama siz bebeğinizin baş ölçüsüne göre bu saç bandını hazırlarsanız çok daha güzel olacaktır. Malzemelerimizi söyledik. Hazırsak hep birlikte bu güzel saç bandının örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hepinize kolay gelsin, iyi izlemeler. Bakın şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. 40 zincir yaptım ben. Bu benim için yeterli. Siz bunu isterseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi modellere başlıyoruz. İpliği tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bu ilmek atladığımızda bir trabzan oluyor. 1, 2, 3 oldu. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu bakın. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burada yaptığım bu 2 zincirin içerisine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 zincir yapıyorum. Bakın aynı zincir üzerine tekrar 4 trabzan daha yapıyorum. Siz bu saç bandını küçük bebek için yapıyorsanız 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde yapabilirsiniz. Ben bugün bu saç bandını 1 yaş bebek için yapıyorum. Onun için biraz enli dursun istedim. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Burada bulunan bakın 2 zincirin içerisine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyorum. İki zincir, aynı yere 4 trabzan daha yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu hep bu iki zincirlerin içerisine yapacağız modelleri arkadaşlar.
Bu 2 zincirin içerisine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tekrar bu 2 zincirin içerisine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapıyorum. Saç bandının örgüsü böyle devam edecek. Bakın burada bulunan, ortada bulunan 2 zincirlerin içerisine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağız. 2 zincir yapıp örgüyü çevireceğiz. Tekrar 2 zincir içerisine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağız. Yapacak olduğunuz bebeğin başının büyüklüğüne göre saç bandının örgüsüne devam edelim. Saç bandının örgüsünde modelleri bakın benim için gerekli yüksekliğe kadar tamamladım arkadaşlar. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sıranın sonunda bakın bu büyüklükte bir saç bandı oldu. Siz bu saç bandını bebeğinizin başının çevresine göre ölçerek yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Ben bugün size standart ölçüde anlatıyorum. Santimetre olarak da ölçmek istiyorum. Başlangıcı sıfıra tutuyorum bakın. Ölçtüğüm zaman 44 santim saç bandının uzunluğu var. Bu da 1 yaş bebek için yeterli. Siz bu saç bandını yeni doğan bir bebek için yapıyorsanız 0-3 aylık bir bebek için baş çevresinin genişliği 33-36 santimdir. 3-6 aylık bir bebek için yapıyorsanız 36-43 santimdir. 6-12 aylık bebek için yapıyorsanız da 41-48 santim arasında değişir. Bu baş çevresi bebekten bebeğe değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Bazı bebeklerin başı küçüktür. Bazı bebeklerin başı biraz daha büyüktür. Onun için ölçüler değişmektedir. Şimdi bunun ucuna bakın burada yaptığım gibi zincir olarak devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlmek kaydırması yaparak bu ortada bulunan 2 zincirli boşluğa geçiyorum. İlmeğe tığ takıyorum, ilmek aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İkinci ilmeğe tığ taktım, ilmek aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. İlmek kaydırması yapıyorum bakın. 2 zincirli boşluktayım. Buraya kaç zincir yaptıysanız, ben 40 zincir yaptım. Buraya da 40 zincir yapıyorum. Kırk zinciri yaptım. İpliği burada kesiyorum. Şöyle yakın keselim. Bakın saç bandımızın örgüsünü böylece tamamlamış olduk. Çok kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar 5-10 dakika içinde örüp bebeğinize takabileceğiniz güzel bir saç bandı. Bunu bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Üzerine herhangi bir süsleme yapabilirsiniz. Çiçek örerek yapabilirsiniz. Fiyonk yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi bunu süslemesini yapabilirsiniz. Bu saç bandının üzerine ben bir fiyonk süslemesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle güzel bir fiyonk süslemesi yapıp tam ortaya dikmek istiyorum. Gelin hep birlikte sizinle bu güzel fiyonk çalışmasını yapalım. Modeli daha rahat görebilelim diye açık renkli gösteriyorum. Bakın bu şekilde bir iplik var elimde. Siz evinizde olan herhangi bir ipliği kullanabilirsiniz.
güzel fiyongun örgüsüne zincir yaparak başlıyoruz. Zincir üzerine sık iğneler yapıyoruz. Yapacak olduğunuz fiyongun büyüklüğüne göre zincir yapıyorum. Bakın şu şekilde ilk ilmeği yapıyorum. Biraz uzun tutalım. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. 18 zincir yapıyorum ben bugün. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zinciri yaptım. Şimdi bu zincirler üzerine sık iğne yapacağız. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de sık iğneler yapıyorum bakın. Her zincir üzerine bir sık iğne yapıyorum. 17 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bir ilmeği atladık. Zincirler üzerine 17 sık iğne yapıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın 17 zincir üzerine 17 sık iğneyi yaptım. Bu uzunluk sizin nereye yapacağınıza göre de değişecektir. Bakın bu şekilde bir büyüklükte fiyonk yapıyorum ben bugün. Siz bunu daha küçük yapacaksanız daha az sayıda zincir üzerine sık iğne yapmanız gerekecek. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İkinci sıradayız. İkinci sırada yine sık iğneler yapacağız. Ama bakın bu şekilde yapmıyorum. Burada 2 ilmek görünüyor. Bakın 1, 2 ilmek görünüyor. Bu dış tarafta görünen ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada görünen ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmeğe tığ taktım. Sık iğne yapıyorum. İlmeklerden alarak sık iğne yapıyoruz. Görüntü bakın bu şekilde. Burada görünen bu bakın 1 2 ilmek var. Dış tarafta olanı alıyorum, sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın ilmeklerden alarak sık iğne yaptım. Eksiltme yapmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bu sırada yine 17 sık iğne var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sık iğne var. Eksiltme yapmadım. Bir zincir yapıyorum. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada yine bakın bu ilmeklerden alarak sık iğne yapıyorum. İlmekten aldım, sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekten alıyorum, sık iğne yapıyorum.
Bakın bu sırayı da tamamladım. Bu sıra üzerinde yine 17 sık iğne var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk gördüğüm ilmekten dış tarafta bulunan ilmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Örgü tekniği anlaşıldığını düşünüyorum. Bu ilmeklerden alarak sık iğneler yapıyoruz bakın. Bu şekilde ilmeklerden alıp sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda bir zincir yapıp geriye dönelim. Genişliğini siz ne kadar istiyorsanız o kadar sıra sayısınca sık iğne olarak tamamlayalım arkadaşlar. Fiyongun örgüsünü bakın 17 sık iğne ile 9 sıra olarak tamamladım. Ben bunu yeterli görüyorum. Siz isterseniz bir sıra daha yapabilirsiniz veya 1-2 sıra önceden de bırakabilirsiniz. Dediğim gibi bu genişliğini siz ne kadar istiyorsanız o kadar sıra sayısınca yapın arkadaşlar. İpliği burada kesiyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Bakın şu şekilde görüntüsü var. Şimdi bunun ortasına bak burada yaptığımız gibi ip kordon yapacağız. Daha sonra bu inciden yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir. Şu ipleri de iğne yardımıyla ters taraftan çekiyorum ben. Siz isterseniz bunu bakın burada olduğu gibi bakın gösteriyorum. Tığ yardımıyla kaybedebilirsiniz. Bakın ipliklerini de ters taraftan içinden çektim. Düz bir parça elde ettik. Şimdi bunun ortasına fiyonk şekli yapacağız. Kendi renginden bakın iğneye iplik taktım. Bir defa düğüm attım. Tam orta noktayı buluyorum. 17 sık iğne vardı. 8 bir tarafta, 8 bir tarafta kalacak. 9'uncuya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9'uncuya şu şekilde bir defa ilmek takalım. Aynı ilmekten şöyle takıyorum iğneyi. Kaydırmıyorum bakın. 9. ilmeklere iğneyi takıyorum. Diğer taraftan çekiyorum. Burayı topluyorum bakın. Şu şekilde çektirerek doluyorum. Çok pratik bir fiyonk yapımıdır bu. Siz bunu farklı renkleriyle de yapabilirsiniz isterseniz. Ben üzerine inci yapacağım. Onun için kendi rengiyle yaptım. Siz bunu beyaz ile de yapabilirsiniz. Bakın fiyonk şeklini yaptık arkadaşlar. Ters tarafta şurada sabitliyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi buna inci yapıyorum ben. Bakın burada sabitledim. Şu şekilde yapalım. Bir defa çektim. İnciyi nasıl geçirdiğimi de size göstermek istiyorum. İğneden çıkarıyorum. Bakın böyle bir ipte dizili inciler var.
İncinin dizili olduğu iplik ince bir ip zaten. Bunu şu şekilde tutuyorum. Aradan geçirdim bakın. Buraya bir küçük düğüm atıyorum. Şimdi bu incileri dikecek olduğumuz iplik üzerine geçireceğiz. Kaç inci yapacaksak yapacağımız incinin sayısına göre inciyi diğer ipliğe geçirdim. Şöyle bir bakalım. Bakın şu şekilde yapıyorum. Bu sayı yeterli. Bir tane daha yapalım. Bakın bunu geçiriyorum. Artık çekiyorum. İnci ipiyle işimiz bitti. Bu ipliği tekrar iğneye takıyorum. Bu incileri fiyonkta sabitleyeceğiz. İncileri fiyongun düz tarafından şu şekilde geçirdim. Ters tarafta sabitliyorum. Tekrar bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Aslında bir inciden fazladan yapmışız. Bir inci eksik olsa daha güzel görünecekti. Burada sabitliyorum bunu. Bakın. Fiyongu hazırladık. Şimdi bu fiyongu ördüğümüz bandanaya dikiyoruz arkadaşlar. Bakın, bandanayı şu şekilde ikiye katlıyorum, saç bandını. Orta noktayı buluyorum. Orta nokta burası. Tersi düzü yok zaten. Her iki tarafına da yapabilirsiniz. Tam orta noktaya sabitliyorum bunu. Bakın iplik takılı zaten. Bakın orta noktaya bunu sabitledim. Şöyle yapalım. Orta noktayı sabitledik. Şimdi buradan ve şuradan da tutturmak istiyorum. Şöyle bakın. Ters tarafından ilmekler arasından iğneyi taktım. Çektim. Şu şekilde buraya sabitliyorum. Havada durmasın diye. Bakın. Tekrar ters taraftan ilmekler arasından geçirerek bu tarafa geçiyorum. Bunu kaçıncı yerde bakın kaçıncı ilmekten sabitlediysem bunu da aynı eşit orantılı sabitliyorum. Evet. İpliğin ucunu bakın yine ters taraftan bir iki ilmekten geçiriyorum ve kesiyorum. Bakın saç bandımız hazır. Kızlarımızın seveceği güzel saç bandını sizinle birlikte hazırladık. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.